İnsanlık tarihi çoğu zaman kılıçla yazıldı. Ama bazı sayfalarda kılıçtan önce bir mektup vardır. Bir tehdit, bir gurur ve bir annenin içine çöken o karanlık. Bugün Pers İmparatorluğu'nun yenilmez kralına diz çöktüren kadını konuşacağız. Bozkır'ın kraliçesini, Tomris Hatun'u. Milattan önce 6. yüzyıl. Dünyanın bir ucunda düzen var. Taş şehirler, vergi, yasalar, saraylar, mühürler. Persler. Diğer ucunda ise rüzgar var. Çadırlar, atlar, yaylar ve özgürlük. Sakalar, yani İskitler. Bu iki dünya eninde sonunda çarpışacaktı. Çünkü imparatorluk dediğin şey sınırında özgür bir halk görünce rahat uyuyamaz. Ve Perslerin başında bir efsane duruyordu. İkinci Kiros, Büyük Kiros. Kiros, fetihleriyle çağının haritasını yırtıp yeniden çizmişti. Ordusu disiplinliydi. Elit birlikleri vardı. Her yerde adı yenilmez diye dolaşıyordu. Ama kuzeyde bir problem vardı. Bozkır. Ve Bozkır'ın başında bir kadın. İşte burada Kiros'un zihninde bir cümle doğdu. Kadın lider mi? Kolay lokma. Kiros önce kılıcını değil, aklını kullandı. Tomris'e elçi gönderdi. Evlilik teklif etti. Bu bir aşk teklifi değildi. Bu devlet yutma planıydı. Tomris evet dese ülke çeyiz diye gidecekti. Tomris bunu bir saniyede gördü. Elçilere cevabı kısa ve buz gibiydi. Kiros, sen benimle değil, toprağınla evlenmek istiyorsun. Sonra da şunu söyledi. Kendi halkını yönet. Ben de benim halkımı yöneteyim. Eğer sınırımı zorlarsan sonuçlarına katlanırsın. Bu cevap Pers sarayında tokat gibi patladı. Kiros'un gururu geri adım atmazdı. Savaş kararı çıktı. Pers ordusu yürüdü. Aras Nehri'ne dayandı. Nehir iki dünya arasında doğal bir çizgiydi. Tomris karşı kıyıda bekliyordu. Ve Kiros'a bir teklif gönderdi. Ya sen 3 günlük yol geri çekil, biz geçelim, ya da biz çekilelim, sen geç. Mertçe savaş olsun. Bu teklif aslında şunu diyordu. Ben hile istemiyorum. Gel, bilek güreşi yapalım. Kiros, nehrin ötesine geçmeyi seçti. Ama açık savaş için değil. Bir oyun kurmak için. Nehri geçti, kıyıda büyük bir kamp kurdurdu. Çadırlar, kazanlar, yiyecekler ve en önemlisi şarap. Bozkır insanının alışık olmadığı kadar ağır, sert, baş döndüren şarap. Sonra Kiros, kampı zayıf bir birlikle bırakıp geri çekildi. Sanki korkmuş gibi, sanki kaçmış gibi. Tomris'in oğlu Spargapises, öncü birlikle kampa girdi. Kampta yiyecek var, şarap var. Ortalık bomboş gibi. İskit savaşçıları bir an durdu. Taşlar kaçıyor. Ve o an felaket başladı. Şarabı içtiler. Bozkır'ın kımızına benzemez bu. Bu başka bir şey. Bir süre sonra savaşçılar sızdı. Kılıçlar yerde, nöbet yok, dizginler gevşek. Kiros işte o an döndü. Pusudaki Pers ordusu gece gibi kampın üstüne çöktü. İskitler uykuda yakalandı. Binlercesi. Daha gözünü açamadan öldürüldü. Spargapises esir alındı. Şimdi hikaye değişti. Artık bu bir savaş değil. Bu bir anneye atılmış en ağır darbeydi. Tomris'e haber geldiğinde Bozkır'ın rüzgarı bile soğudu. Ama Tomris ağlayıp çökmek yerine kalem aldı. Kiros'a bir mektup yazdı. Kana doymayan Kiros. Oğlumu dürüstçe değil, şarap hilesiyle ele geçirdin. Şimdi onu bana ver ve toprağından git. Eğer yapmazsan güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım. Bu cümle sadece tehdit değil, bu yemin. Kiros güldü. Bir kadın ne yapabilir ki? Ama Spargapises esir yaşamayı kabul etmedi. Ellerindeki bağlar bir an gevşetildiğinde kendi canına kıydı. Ve o haber Tomris'e ulaştığında Tomris artık sadece kraliçe değildi. Tomris bir anneydi ve içinde bir şey kırıldı. Geri dönüşü olmayan bir şey. Bozkır'a haber saldı. Kabilelere çağrı yaptı. Atlar hazırlandı. Oklar sivrildi. Sadece erkekler değil, kadın savaşçılar da geldi. Kocasını kaybeden, kardeşini kaybeden, oğlunu kaybeden.
Tomris'in sancağı altında bir öfke toplandı. Soğuk, sakin ve ölümcül. Milattan önce 530 yazı. İki ordu karşı karşıya geldi. Persler ağır zırhlı piyadelerle güveniyordu. Düzenli saflar, kalkan duvarları, komutan bağırışları, savaş arabaları. İskitlerse hafifti, hızlıydı. At üstünde doğmuşlardı ve en büyük silahları zaman ve mesafeydi. Tomris Perslerin istediği savaşı vermedi. Düz ovada gel çarpışalım demedi. Vurkaç başladı. Ok yağmuru. Sonra geri çekilme. Persler ileri, İskitler daha da geri. Pers ordusu kovaladıkça bozkırın içine çekildi. Su azaldı. Yorgunluk arttı. Düzen bozuldu. İskit okçuları at üstünde geri döne döne ok attı. Pers safları daha yaklaşamadan erimeye başladı. Ve işte o an Pers ordusu ağırlaştı. Nefesleri kesildi. Kalkanlar kollarını yaktı. Çizmeler çamura değil, bozkırın tozuna gömüldü. Tomris bekledi. Sabır. Bozkırın en keskin bıçağıdır. Persler iyice dağıldığında Tomris saldırı emrini verdi. Şimdi bozkır dalgası geldi. Hafif süvari. İki kanattan sardı. Okçular safları kırdı. Mızraklar girdi. Kısa kılıçlar konuştu. Savaşın ortasında Tomris vardı. Sadece emir veren bir kraliçe değil, meydanda, en önde. Persler ilk kez yenilmez değiliz duygusunu tattı. Elit birlikler düştü. Komuta koptu. Ve sonunda Büyük Kiros savaş meydanında öldü. Akşam olduğunda toprak sessizdi. Ama o sessizlik zafer sessizliğiydi. Tomris askerlerine bir emir verdi. Kiros'un cesedini bulun. Bulduklarında Tomris yanına geldi ve yanında bir tulum vardı. Herodot'un anlattığı sahne burada başlar. Tomris kanla dolu tulumu açar, Kiros'un başını tuluma sokar ve der ki, "Canım sağ ve savaştan zaferle çıktım. Ama sen hileyle oğlumu benden aldın. Şimdi sözümü tutuyorum. Seni kanla doyuruyorum. İçebildiğin kadar iç." Bu söz sadece intikam değil. Bu kibirin mezar taşı. Tomris'in zaferi Perslerin kuzeye yürüyüşünü durdurdu. En azından uzun bir süre. Ve bize şunu bıraktı. İmparatorluklar sadece kılıçla büyümez. Bazen yanlış kişiyi küçümseyerek çöker. Tomris Hatun'un hikayesi, bir kadının savaşçı olamayacağına inanan herkese tokat gibi. Bir imparatorun gururuna ders gibi. Bir annenin yeminine ise kanıt gibi kaldı. Tarih bazen şunu fısıldar. Yanlış kalbi kırarsan, yanlış toprağa girersen, bozkır seni geri göndermez. Bu tarz tarihin gölgede kalmış kahramanlarını seviyorsan, abone olmayı ve çanı açmayı unutmayın. Tarihle kalın. Hoşça kalın.